Bu videoda hem çıkmış sorunun benzerini hem anket sorumuzu açıklamalı yöntemlerle cevaplıyoruz. Hem de önceki videomuzda bilgileri kullanacağımız, pekiştireceğimiz pratik yöntemi de bu soru üzerinde vereceğiz. Karışıkmış gibi olan parantezin içindeki ifadeye U diyelim, U olsun. Her iki tarafın türevini alalım. 1'in türevi 0 gelir, 6 sabiti, 6 çarpı 1 bölü karekök x'in türevi 1 bölü 2 karekök x ile onu yazalım. Kökün içindeki x'in türevi dx. Onun türevi du. Elde ettiğimiz eşitliğe baktığımızda buradaki ifadeler gözüküyor bu şekilde. Sorudaki integrali alınan fonksiyondaki ifadeleri yalnız bırakalım. Geriye ne kalıyormuş? 3 eşitliğin sağ tarafına bölü olarak geçer. O zaman du bölü 3 olur. İntegrali alınan fonksiyonu daha sade bir biçimde u'lu olarak yazıp çözelim. Parantezin içi u ise, parantezin üssü 6 ise buraya u üzeri 6 gelir. Geri kalan ifadenin eşiti du bölü 3'tü çarpı du bölü 3 gelir. Biz du bölü 3'ü de şu şekilde yazabiliriz. 1 bölü 3 çarpı du. İntegralin içindeki fonksiyonun sabiti başa katsayı olarak geçer. 1 bölü 3 çarpı diyeceğiz. Bu tür fonksiyonun integrali üzerine 1 arttırıp bölerek olur. Artı c gelir. İntegralimizi bulduk ama u'lu fonksiyon olarak bulduk. Biz x değişkenine bağlı bir fonksiyonu bulacağız. O yüzden u'nun eşitini yazarak ilerleyelim. Belirsiz integralinin sonucu bu fonksiyon gelir. Bu da B şıkkındadır. Bir önceki videomuzdaki tablodan çıkardığımız bilgiler bu eşitliklerdi. Yani türevi alınan fonksiyon ters türevi olan fonksiyondu. Yani belirsiz integralin sonucuydu. Belirsiz integral sonucu ters türeve eşitti, türevi alınan fonksiyona eşitti. Peki belirsiz integral sonucu değil de belirsiz integrali alınan fonksiyon neye eşitti? Ters türevi alınan fonksiyona eşitti. Yani ters türevinin türevine eşitti. Bunlar biraz havada kalmaması için çıkmış soru ya benzer sorunun üzerinden ilerleyelim. Şıklardan biri kesinlikle bir sonuç olacak, öyle değil mi? Sorunun bizden istediği eşitlik ters türevdir. Yani aşağıdakiler ters türevdir. Şıklar ters türevse şıkların yani ters türevinin türevi bize buradaki fonksiyonu verir. Ve şıkların hepsinde aynı parantezli ve üslü ifadeler var. O zaman oradan yola çıkarak ilerleyelim. Ters türevin eşitinde bir katsayı varsa o burada olsun. Çarpı. Yanındaki ifade hepsinde aynı. Onu da aldık. Yani ters türevi. Bu ters türevinin türevi bize bunu verecekti. Bakalım veriyor mu? Buradaki katsayı aynen gelir. Buranın türevini alırken ilk önce parantezin içinin türevini alıyorum. 1'in türevi 0 artı bunun türevi 6 çarpı 1 bölü 2 karekök x'tir. Parantezin içinin türevini aldıktan sonra buranın türevi üssü 7 olarak çarpı parantezli ifadenin üssü 1 azaltılır. Artı c'nin türevi 0'dır. Yani burası gelir. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Şıklardaki katsayı çarpı 3 çarpı 7'den 21 çarpı 1 bölü kök x var. Çarpı buradaki ifade var. Biz ters türevinin türevini aldığımızda bir katsayı çarpı burası geldi. Ve buradaki integrale eşit olmalıydı. Baktığımızda buradaki 21 katsayısı buradaki integral eşitliğini engelliyor. O yüzden bu katsayıyı nasıl yok edebiliriz? Şıklarda olan katsayıyla çarparak, yani 1 bölü 21 ile çarparak belirsiz integrali alınan fonksiyonu elde ederiz. O yüzden cevap B şıkkı olur. Zaten şıkların türevini alarak böyle cevaba ulaşabildiğimiz için ÖSYM genelde belirsiz integral yerine belirli integral ve integral alan hesabını daha çok tercih etmektedir. Değerliler, soruları paylaşmayı, birlikte yorumlamayı hatırlayalım.